Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo, tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar, bugünkü güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Ee, Osiris League nasıl oynanır, nasıl takım kurulur, kimler oynuyor, ya şartlar nelerdir, bu tarz şeyleri hepsini teker teker tabii ki e, 2889'un R4'lerinden birisi ki Osiris League'e girdi ve orada oynadı. Bütün deneyimleri size sunacağız arkadaşlar. 2889 bu seferinde baya başarılı bir şekilde ilerledi. Her ne kadar da yeni bir krallık olduğu için ve bu tarz şeylerde yani çok önemli oyuncuların nasıl oynayacağını. O yüzden bugün tamamen bu deneyimleri size soruyoruz. Gerçekten çok zor rakipler geliyor bazen. Yani örnek veriyorum, bu sefer de 2889 karşısında 2489 Osiris Lig Fatihi, neredeyse en güçlü krallıklardan birisi bu oyunda karşımda ve neler olacağını gerçekten ben de merak ediyorum. O yüzden bugün Berlin'le, yani 2889'un bir tane oyunculardan, yani R4'lerden birisi arkadaşlar beraberiz. Buradaki söylediğimiz gibi yani gerçekten sağlam bir krallık ve burada bugün diplomaside tabii ki Mabel, Epit, Recruitment, Sosa, Berlin bizimle beraber. Kendisi o serizlik takımda. O serizde de Safe ve Solid tabii ki ilerliyorlar. Şimdi bir geçelim bakalım Berlin kendi deneyimleri ve burada bu oyunda yani neler yaşadılar, yani neler yapıldı, hepsini teker teker size anlatıyoruz. Selam. Aleyküm selam Karo, nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Valla ben de iyiyim elhamdülillah. İyi, şükürler olsun. Şimdi arkadaşım, bugün biz bir konuşma yapacağız. Bu e, kurduğunuz takım, o serislik takımı, bu Top 32'ye girdiniz tabii ki. Ondan sonrası da var tabii ki. Hepsini teker teker seninle konuşuruz. Bir kısacası 2889'u tanıtır mısınız? Hemen sana 2889 tanıtayım Karo. Şimdi bizim kurulma hikayemiz aslında çok değişik yani. Biz Dayseed'de oynayan bir krallıktık. Yani burada Türk oyuncu olarak Beast'ti kral o zamanlar. Kendisi çok aktifti o zamanlar. Ya Beast, ben ve birkaç arkadaş oynuyorduk. Sonra Epic geldi bir anda. Epic bizim şu anki kralımız. Dedik ki biz neden krallık birleştirmiyoruz? Çünkü bizim o zaman bir dost krallığımız vardı 2225. Kendileriyle yaklaşık 7-8 KVK oynadık. İşte ondan sonra oradan bize Token geldi, Maple geldi, Paban geldi, güzel balina arkadaşlar geldi yani. Birleşme yaptık. Yaklaşık 20 oyuncuları bize geldikten sonra B-Seed olduk. Evet. B-Seed'de bir daha savaşa girdik. Yine çok yükseldik. Bu sefer de bizim Seytan Dereli adında bir tane abimiz var. O da Türk. Onlarla da birleşince ortaya 2889 çıktı. Yani 3 krallığın birleşimi 2889. Aynen öyle. Peki şimdi yüzde kaç Türk? Tabii ki ben de buradayım yani. Yüzde kaç Türk bu krallık? Türk oyuncularımız şu an tam 17 adet Türk oyuncumuz var. Aktif olarak da 102 oyuncumuz var. Tamam. Peki sonraki soruya geçelim. Siz bu kurulum gayet güzel, tatlı, eğlenceli. Nasıl o sirisliğe katıldınız? Yani nasıl bir düşünce? Yani bu düşünceyi nereden buldunuz? Nasıl bu cesareti Yani buldunuz? şimdi düşünceyi şöyle bulduk. Bizim Saif adında bir tane arkadaşımız var. Kendisini çok severim bu arada. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Bir Şimdi dakika. Saif, Saif. evet Saif. Saif ve Pure Lace adında iki tane arkadaşımız var. Onlar Osiris hakkında daha önceki krallıklarından deneyimli, tecrübeli oyuncular. Biz de hani Daisy bir krallıkken bir iddiamız yoktu. Dediler ki hani iddiamız yok ama bu devir böyle dönmez, bu devran böyle gitmez dediler. Dediler ki neden bir Osiris Ligi takımı kurmuyoruz? Yani bu birleşmeden önce yaklaşık 6-7 tane deneme maçı attık. Hani kimler iyi oynuyor, kimlere ne görev verebiliriz, kimler kale savunabilir, kimler swarm yapabilir. Teker teker incelendi. Hepsiyle teker teker konuşuldu. VIP'leri, hızları incelendi. Ona göre bir Osiris Ligi kadrosu kurduk. Ondan sonra yeni oyuncularımız geldi tabii ki. Onlar da eklenecek. Onlar için de bir hazırlık maçı olacak. Yeni gelen Türk arkadaşlar, Balina arkadaşlar hepsiyle beraber inşallah diğer Osiris'te daha güçlü bir Osiris Ligi kadrosu kuracağız. Hı hı. Peki sen kendin bu o sirislikte hangi rolü üstlendin? Ya benim rolüm aslında doldurucu gibi bir şey Karo şimdi. Ben iki tane bina dolduruyorum. Bir tane rally dolduruyorum. Bir tane de garnizon tutuyorum. Bu arada garnizon tutuyorum dediğim garnizon komutanım yok. Garnizon tutmak için komutanınız olmasına da gerek yok. Ben karakol tutuyorum mesela.
Hı hı. Herkesin bir görevi var yani. Görevi boş olan yok. Benim bir ya da iki kıtam alanda tabuta gidip gelme, bir de binaları korumak. Hı hı. Peki bu maçların arasındaki kararlar kim alıyor? Yani bazen çok zor bir karar alman gerekiyor. E, Bunu tartışmasız bir şekilde kim alıyor ve aynı anda uygulaması biraz zor. Yani bir karar aldı bir kişi ve bu karara herkes saygı duyması gerekiyor. O zaman bu hatadır, bu yanlıştır diyemezsin. Çünkü bir dakikada her şey değişebiliyor. Bu kararı tamamen kim alıyor? Epi de var abi. Epi şu an bizim Osiris Ligi'ni yöneten kişi. Epit ve Saif beraber yönetirler. Bizim zaten Osiris Ligi'nde 4 takımdan oluşuyoruz biz. A, B, C, D. Hepsinin birer kaptanı var. Ama Epit mesela atıyorum tabutta genel koordinatör Epit. Herkesin bir görevi var dediğim gibi. Aha. Peki şimdi böyle ben rakiplerden biraz bahsediyorum. Şimdiye kadar karşılaştığınız en zorlu rakip kim? 1903 abi ya. 1903. Neden? Abi çok güçlülerdi. Hesapların hepsi VIP'ydi neredeyse. Bir de hepsi cidden yani komutan olarak ekipman açısından çok güçlülerdi bizim oyuncularımıza göre. Hmm. Onlardan en fazla. Peki şu anki maçınız 2489'la. O mu Evet. 1903 mü? Abi 89 tabii ki yani. 89 Osiris Ligi şampiyonu. Çok iyi bir krallık. Yani şu an 16'nın playoff'undayız zaten. Bakalım ne olacak ama yani zorlayacağız ya gittiği yere kadar ya. Dediğim gibi. Peki bu sezonda tamamen yani bu sezonda basket diyarından değil bütün bu maçlardan en çekildiğiniz Osiris Lig takımı kim? En çekindiğimiz Hiç kimdi? istemiyoruz. Yani hiç bunları hiç karşımızdan istemiyoruz. Ya 89 olabilirdi. O da geldi sanırım ya. Yok sadece basketten bahsetmiyorum. Bütün o silistikte yani Bütün bütün diğer. bütün diyarlardan mesela. Abi 1093 çok sağlam. 1093'ten bir o kadar şey vardı tedirginlik. Ee, Bir de 60 GT abi ya. İyi Ah. oynuyorlar cidden. İzliyoruz maçlarını, analiz ediyoruz. Çok iyi oynuyor ikisi de 1093'te 60 GT. Peki bir soru daha. Gerçekten Ark of Osiris ve Osirisliğin farkındaki en büyük fark nedir? Abi şimdi o Series Ligi'nde siz rahat rahat oynuyorsunuz. Şey yok yani bir amaç yok. Kazanırsanız Ark of mutlu olursunuz. Osiris'te. Kaybederseniz çok... Aynen öyle. Kaybederseniz çok da bir şey kaybetmezsiniz. Ama o Series Ligi'nde o stres, o heyecan, o kazanmanın verdiği mutluluk çok tarif edilemez bir şey. Hmm. İnsanlar yani görevlerini hayatlarına adıyor gibi bir şey. Yani mesela sesli oluyoruz. Herkes tedirgin, çok heyecanlı. Çok değişik bir şey o Series Ligi ya. Hı hı. Peki yani bu kaçıncı Osirislik oynaman senin? Benim ilk Osiris Ligim. Bundan önce yani Osiris Ligi değil de genel olarak Osiris yönetiyordum ben kendi krallıklarımda. Ama şu an dediğim gibi ilk Osiris Ligi deneyimim. 6-7 tane maçın üzerinden seçildik tabii ki ana kadroya. Bakalım diğer KVK seçilmeye edebiliriz. Sen de biliyorsun çok güçlü oyuncular geldi aramıza. Evet. Peki nasıl bir his verdi sana? Bu Abi Osirislikte çok top heyecanlı. 16'ya mesele girmek. Abi çok çok heyecanlı bir şeydi. Çok mutlu oldum yani anlatamam. Peki hiç motivasyon düşüklüğünü yaşadın mı? Moralin Hiç bozuldu mu abi bizde mesela bir hiç anda bu maçlardan hiç? yok abi bizde öyle bir şey olmaz. Biz zaten dediğim gibi yeni yükselen bir krallık olduğumuz için buralara gelmemiz bile yani çok büyük bir şey olduğu için biz çok mutluyuz. Mesela 1903'e karşı bile mücadele edebiliyoruz yani. O bile güzel bir şey. Peki böyle bir şey oldu mu? Mesela örnek veriyorum bir maç kaybettiniz. O maçta çok zorluk çekiyorsunuz. Kaybettikten sonra mesela sizin ilişkileriniz yani krallığın ilişkileriyle hiçbir etkileniyor mu? Yoksa o maç bitti diye direkt siz de bitiriyorsunuz. Bizde maç bittiği gibi biter abi. Bizde bir aile ortamı var zaten. İnsanlar mesela maçtan sonra oturur bir iki saat beraber sesli analiz ederiz maçı. Ama yani oturup üzerine böyle niye kaybettik diye tartışmayız abi. Olabilir. İnsan her zaman kazanamaz. Kazanırsın da kaybedersin de. Ama kaybettikten sonra o kayıplardan ders alma şey var da, değil mi? Tabii üzerine oturup dediğim gibi inceliyoruz. Kim ne hata yapmış. Biz kayıttan zaten tekrar inceliyoruz maçta. Bu da güzel. Peki mesela bir Osiris Lig'e katılmak isteyen oyunculara ne öneriyorsun? Merak Abi ediyorum. Osiris Ligi'ne katılmak istiyorsanız komutanlarınızı geliştirin arkadaşlar. Osiris Ligi için en önemli komutan ve VIP. Çok fark ediyor.
En az VIP En az kaç? VIP 17 olmalı abi ya. VIP 17'nin altı da Osiris Ligi'nde zor oluyor. Peki ekipman? Ekipman abi hepsi altın olmalı ya. Ekipmanda şey yok. Efsane. Ya hepsi full Creative'li. sarı. Aynen. Peki bu güzel yani gerçekten herkes yani o serisliğe katılmak istiyorsunuz. Bir kıtayla iki kıtayla olmuyor. En azından 5 kıta oynamak yani oynamak isteyen bir kişi o serisliğe en azından 5 kıta olmalı. Sağlam bir şekilde hızda herhangi bir sorun yaşamadığı süreçte yani hızım var harcamıyorum diye bir şey yok. Orada mesela siz o serislikte ne kadar hız harcadınız? Var yani öyle maçlar var ki deli gibi hızlandırma harcaman lazım. Çünkü kıtan bitiyor. Asker kalmıyor. Yaşadınız mı bunu? Yani ben yaşadım. Ben geçen maçta yaklaşık 100 güne yakın hız harcadım. İyileştirdik 1903'e karşı. Yani dediğim gibi Osiris 2'ne girmek istiyorsanız hızınız, VIP'niz, komutanınız, ekipmanınız olması lazım. Bir de kıta kapasiteleri %50 kıta Tabii onlar kapasiteleri zaten. olmazsa olmaz diye bir şeydir değil mi? Aynen Peki öyle. Efendim. doğrudur. Söyle söyle. Onu basmayan almıyoruz direkt abi. Fırlatıyoruz şeyden ligden. Eh, peki gelecek sezon için hiçbir planınız var mı? Yani gelecek sezonda neler olacak? Ya daha sağlam bir ekip ya bunların üstüne sürekli çalışmaktır. Nasıl bir plan şey yapıyorsunuz yani? Şimdi gelecek sezon için çok büyük planlarımız var arkadaşlar. Herkese bildireyim buradan. Şimdi senin de bildiğin gibi yeni güzel balina arkadaşlar geldi. Onları da o Sirs Ligi'ne alıp hep beraber çok güçlü bir takımla çıkacağız. Üzerine çalışıyoruz Ayla. Yeni taktikler çalışıyoruz. Sürekli deneme maçı atıyoruz. Dün de attık. Yani 10 vs 10 olsun. Tabut denemeleri yapıyoruz. Bayrak denemeleri yapıyoruz. Sürekli yapıyoruz yani. Durmuyoruz. Yani hiç pes etmek yok. Ya bu sefer mesela top 30'a 16'ya girdik. Bitmiyor yani. Sonraki sefer top 8'e hatta o Lig şampiyonu. Olabilir. Ne diyelim abi şimdi dediğin gibi buraya 16'ya hiçlikten geldik. 16'dan da şampiyonluk çok zor bir şey değil bence. Yani onu da var. Peki bir soru soracağım sonra oyuncularınıza gireceğiz. Bakalım oyuncular kimler oynamış. Eğer ki o Lig'den o Lig'in kurallarından bir değişiklik yapma şansın olsa hangi kuralı değiştireceksin? O ses liginden bir değişiklik kuralı yapmak hakkım olsa ne olabilir? Abi ben VIP'ler eşitlensin derdim ya. Ya şimdi VIP farkı olunca savaşta çok büyük fark ediyor. Bunu 1903 karşısında gördüm ya. Yani VIP seviyeleri tamamen sayılmaması için elinden geleni Aynen. yapacaktın. Aynen öyle abi. Çünkü 1903 karşısında adamla mesela ekipmanımız aynı. Maçtan sonra konuştuk kendisiyle. Ekipmanımız aynı, komutanımız aynı. Adam VIP ile beni mesela 5 kıta çıkıyorsam ben onun 2 kıtasını alıyorum. O benim 5 kıtayı alıyor. Atıyorum mesela. 430K ile Ya çıkıyor. çok büyük fark ediyor. Pardon, 330K ile çıkıyor. Aynen öyle. Ben hala Çok büyük fark ediyor. KYK'dayım. Ama çok sağlam ilerlemişsiniz. Eğer ki burada belki 2489'a denk gelmeseydiniz yine de bence top 8'e de girerdi. Şu anda hala hiçbir şey belli değildir. Birçok krallık bir anda pes ediyor. Osiris Ligi oynamıyor. Bu umuyorum. Sizin yüzde kaç mesela diyorsun ki ben buraya bir kazanmaya meyilliyim diyebilir misin? Deriz abi bizde umut bitmez. Bizim şeyde sohbetlerde sürekli kazanmak geçer. %50-50 hala. Hiçbir şey bitmiş değil. İstedikleri kadar güçlü olsunlar. Tamam. Karşı tarafta da burada bir yer var. Çok tanıdığımız. 74 48 var. 2748 var burada. FCK var. Bunlar gerçekten çok büyük takımlar. Yani hiçbiri az buz değildir. Burada bir 74 bence top 8'e giriyor. FCK ile beraber. Üst takımlar. Sen ne diyorsun? Evet. Burada şimdi takımlardan hangileri finale gidecek sence? Eğer ki iki takımı yani finalde görmek istesen sizin diyarda. Bastet diyarında iki takım. Abi ben krallık olarak hangisini söyleyebilirim? Bir ittifak abi şey bizim Disney'nin krallığı. Çok güçlü bir Osiris Ligi kadrosu var. Ben kendilerine inanıyorum yani. Bir. Kazanabilirler. Aynen öyle. 89 zaten çok güçlüler. Eğer bizi yenebilirlerse onlar. Bir de 748 cidden çok güçlüler abi. Bu üçü Ee, benim için favoridir şu an.
Mesela burada yıllardır bir yer yine aynı şekilde maalesef hep böyle bir şanssızlık yaşıyor bir yer takımı. Hani gerçekten çok sağlam bir birlikleri var ama maalesef her seferinden böyle çok çok güçlü, daha çok çok sağlam bir krallık bunların karşısında çıkıyor. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Yani buna yapacak bir şeyimiz yok. Peki ben yönetimden bakıyorum şimdi burada. Bu level 11 Fort galiba kendisi Epic'tir değil mi? Yok abi, bu Scotty. Bu farklı biri. He. Ohtribble var burada. Token var ve Sosa var. Burada R4'lerden. Tabii ki buradan da Lai Anie var. Bunlar hepsini Osiris League oyuncularınız değil mi? Saba, Paban, Doğru. Evet. Surge, Rez, Empable, Pouken, Şeytan Dereli, Evet. Right Spider-Man, Epid var burada. Ray Ray, Kratos, Left Spider-Man, Beast, Evet. Spartanos, Berlin kendin buradasın 94 milyon bir güçle. Dream var. Booker var. NHP var. Rami, Kele, Cobra Shock, Master Dekit, Devil is here, Seth Legend, Porcelain JC. Abi çok fazla oyuncu yok mu? Yok 29 nasıl? Ama bu niye 30 olmamış 29. 29'da kalmış? Bir tane oyuncumuz, sen de biliyorsun, göç etti ya kendi He, krallığına. doğru 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 Evet. doğru doğru. Doğru o yüzden. Ama gerçekten çok sağlam ve buradan da yine de ben galiba şeyde Saif burada değil şu an. Birlikte değil Saif. Birlikte abi, sonda. Ben göremedim hesabını. Ah burada Saif 84 milyon. Bu adam yönetiyor. Bir de Epic'le beraber yani burada o Series Ligi yönetiyorlar. E, Beyto bundan daha fazlası tutmam seni. Son istediğin bir şey var mı? 2489'un hakkında. Bu eleşmeler ve sonraki o Series Lig hakkında eğer ki diyecek bir şeyin varsa çok mutlu olurum söylemesinde. Yani şimdi dediğim gibi 89 zor bir rakip. Allah nasip ederse geçersek çok mutlu oluruz. Geçemezsek de üzülmeyiz zaten. Bizden kat kat güçlü bir rakip çünkü. Buradan herkese selam gönderiyorum. Beast'e, Kratos'a, Akif'e selam gönderiyorum. Onlar da benim kardeşlerim bu krallıktaki. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2889'da gerçekten çok güzel bir hikayesi. Yani nasıl kuruldu, nasıl birleşti, bu oyuncular nasıl toplandı ve nasıl yani bir Osiris'lik takımı 1,5-2 ayda kurulması, o kadar güçlü hale gelmesi gerçekten dikkat çekici. Yani demek ki biz de istesek, herhangi bir oyuncuyu istesek bu Beytonia Berlin'in dediği şeyleri unutmayalım. Takım yani o Osiris'lik takımı kurmak istiyorsunuz. Ekipman, VIP bu tarz şeyler çok çok önemlidir. Teçhizat, artık askerler, hızlandırma, bu kıta kapasiteler, saldırılar, savunmalar bunlar her şey önemlidir. Buradan her şeyden bahsettik. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir ve 2889'a başarılar diliyoruz. Umarım hayatta şampiyon olacak bu seferde de her ne olursa olsun. Ve sonraki inşallah o Lig'de biz de bu takımın bir parçası olacağız eğer ki tabii ki izin olursa ve böyle bir şey olursa. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.